Eğer bir tarım yapıyorsan çevrene bakacaksın. O çevrende gördüğün doğal olarak yetişen meyve neyse o gruptan bir meyve üreteceksin. Biliyorsunuz Türkiye'de bazı meyveler ya da bazı akımlar vardır. Herkes bir anda ceviz yapar, herkes bir anda kiraz yapar. Ben o akımların içinde olmayan meyveleri araştırmaya başladım. Meyve üretmek istiyordum. İstanbul'da ya da o büyük kentlerde yaşayan beyaz yakalıların moda mesleği tarım. Herkes bir 2 dönüm yer yapayım, 5 dönüm yer yapayım, çiftçi çizmelerimi giyeyim, buradan bir kazanç elde edeyim. Hem yarı emeklilik yapayım. Tarım böyle bir iş değil. Tarım çok ciddi bir iş. Bu şekilde yapılabilecek bir iş değil. Gerek meyveye yurt dışında duyulan talep, ihracat şansının yüksek olması, raf ömrünün uzun olması, lezzeti biraz daha heyecanlandırdı. Biz ülkece daha önce yaptığımız hatalardan birini yapmazsak bu ürün grubunda, tarım sektörünü kökten değiştirebilecek bir ürün. Dünya yaban mersini üretiminde Türkiye önümüzdeki 5 sene içerisinde ilk 20'ye girecek ve ondan sonraki 5 sene içinde de ilk 4'e 5'e gelebilecek potansiyele sahip. Eğer tarımla ilgileniyorsanız ve bir katkım olsun istiyorsanız bu tür girişimlere destek olun. Yaban mersini meyve olarak da çağımızın meyvesi. Herkesin bildiği gibi ilaç gibi bir meyve. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. 5-6 sene profesyonel olarak, girişimci olarak kendi mesleğimi yaptım. Bu mesleğin bana göre olmadığını, beni çok içine almadığını hissettim. Ondan sonra çeşitli iş kollarında çalıştım, deniz ticareti. Ama her zaman aklımda tıp ve tarım vardı. İkisini de çok kutsal meslekler olarak görüyorum. Doktorluk eğitimi almadım, doktor da olamadığıma göre çocukluğumdan beri ilgimi çeken tarım sektöründe. Ailenin fertlerinin de uğraştığı bir uğraş bu. Biliyorsunuz Türkiye'de bazı meyveler ya da bazı akımlar vardır. Herkes bir anda ceviz yapar, herkes bir anda kiraz yapar. Ben o akımların içinde olmayan meyveleri araştırmaya başladım. Meyve üretmek istiyordum. Bununla ilgili buraya bir takım danışmanlar getirdim. Burası Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Karadere köyü. Çok yakınımda Çobankale diye bir tarihi kale var. Bu kale İpek yolunun başlangıç noktası. Hem buranın bir çekimi var, hem burada kendine has bir havası, dokusu var. Burada neler yapabileceğimi düşündüm. Getirdiğim danışmanlardan biri bana projenin kaynağı olan fikri verdi. O da şuydu: eğer bir tarım yapıyorsan çevrene bakacaksın. O çevrende gördüğün doğal olarak yetişen meyve neyse o gruptan bir meyve üreteceksin. Benim buraya ilk geldiğimde, daha evi, seraları kurmadan evvel dikkatimi çeken şey şu oldu: her taraf böğürtlen, dağ çileği, kızılcık, bunun gibi orman meyveleriyle doluydu. Ve o zaman blueberry'yi, yaban mersinini incelemeye başladım. Fakat yaban mersininde Türkiye'de bir defa konvansiyonel bir tarım yapmak istemedim. Yüksek teknolojiye dayanan, dönüm başına yüksek verimi elde edebileceğim, hakikaten tarım sektörüyle uğraşıp bu sektörden para kazanılabilecek bir ürün arayışındaydım. Yaban mersinin bütün bu kriterlere uyduğunu gördüm. Fakat yaban mersininde yetişmiş yeteri kadar eleman olmadığı için ilk adımı atamadım. Yine beri grubuna ait, buranın havasına uygun çilek yatırımına başladım. 2019 yılında seraların kurulumu bitti ve ilk ürünümü aldım. Çilek şu anda da yaptığım ve iyi yaptığım bir meyve türü. Yaban mersini değil, ben burada Alova Farm'ın içinde ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, bütün orman meyvelerini yetiştiriyorum. Fakat yaban mersini bunların hepsinin üzerinde bir değere sahip. Ben bunun neresinde olabilirim? Bu projeyi nasıl geliştirebilirim? Bunun doğrusu nasıl yapılır diye kafa yormaya başladım. Başlangıç yaptım ama o 5000 tane 2020 yılında yaptığım bu deney aslında benim doğrusunu nasıl yapabileceğimi öğretti bana. Bu aslında geleneksel topraklı yapılan tarımdan çok farklı bir tarım. Bu çok büyük bir disiplin isteyen bir uğraş. Bakıp usanmadan günde 5 kere, 6 kere, 7 kere her gün rutin şeyleri yapmanız gerekiyor, takip etmeniz gerekiyor ve işin başında olmanız gerekiyor. Yaban mersini meyve olarak da çağımızın meyvesi. Herkesin bildiği gibi ilaç gibi bir meyve. Bunu üretmek istedim.
İşte daha biraz evvel anlattığım gibi küçük 5000 saksılık deneyimim sonra bana bunun aslında büyük bir proje haline nasıl gelebileceğinin ilk sinyalini verdi. Şu anda yaklaşık 35.000 saksıya ulaşan bir yatırımım oldu. Gerek meyveye yurt dışında duyulan talep, ihracat şansının yüksek olması, raf ömrünün uzun olması, lezzeti, benim zaten çok beğenerek, isteyerek tükettiğim bir meyve olması biraz daha heyecanlandırdı beni. Bu nedenle bu işe dört bir koldan sarıldım. Yaban mersini bizim meyve üretiminde ilk 20'de olmadığımız ender meyvelerden biri. Ülke olarak biz bir tarım ülkesiyiz. Tarımdan hem çok büyük bir bilgi birikimimiz var, hem bu işe çok ehiliz. İklimimiz müsait, insanımız müsait. Yani biz tarımı biliyoruz. Bir planlama eksikliği var. Hangi ürün, hangi planlamayla nasıl ihracata yönelik bir yeni proje haline gelebilir? Bunun üzerine biraz kafa yordum ben. Dünya yaban mersini üretiminde Türkiye önümüzdeki 5 sene içerisinde ilk 20'ye girecek. Ve ondan sonraki 5 sene içinde de ilk 4'e 5'e gelebilecek potansiyele sahip. Topraksız tarımın bir takım avantajları var. Yetiştirme ortamının çok steril olması, o yetiştirme ortamının kontrol edilebilir olması, otlarla mücadelede vesaire gibi birçok avantajı var. Ama ilk önce şu var, biz topraksız tarımda yaklaşık bir dönüme 600'e yakın saksı koyuyoruz. Topraksız tarımda 220-250 arasında sınırlı bu rakam. Ben bu tarım türüne ilgi duymamın en büyük sebebi otla mücadele. Biz bir saksı içinde 35 litrelik o bitkinin istediği pH, EC vesaire ne tür gereksinim varsa o ortamda ideal beslenmeyle ideal bir meyve üretimindeyiz. Topraklı tarımda olduğu gibi otla mücadele ya da yorulmuş toprakların ıslahı, yetersiz minerallerin alımıyla meyve kalitesinin düşüklüğü gibi birçok dezavantajı bu yolla kontrol edebiliyoruz. Yerel pazarda yani Türkiye'de şu anda bu bilinen bir meyve değil. Sofralarımıza çilek gibi ve diğer meyveler gibi elma, armut vesaire gibi girmiş bir ürün değil. Yeni tanınan bir meyve. Fakat şöyle bir ayrıcalığı var. Yapılan araştırmaya göre genç kuşak artık bu tür meyvelere ilgi duyuyor. Yani onlar bizim gibi yemekten sonra oturup çatal bıçakla meyve yemiyorlar. Onların bir ihtiyacı var. Bir defa besleyici olacak. İnanacaklar, o meyvenin sağlıklı olduğuna inanacaklar. Vücuduna bir değer vereceğine inanacaklar meyvede. Bunun için de çöp çıkarmayacak. Yani beri grubu gibi ağzına atacak ve onunla işi bitecek. Çekirdeği olmayacak, bir şey soymaya uğraşmayacak. Bu yeni nesil meyvelerinden biri. Ve üretim, bu meyvenin tüketim yeri de daha çok sabah kahvaltılarında atıştırmalık olarak bir anda karnın acıktığında ağzına atabileceğin, pisliği olmayan, yıkanması çoğunlukla gerekmeyen bir meyve. Yani meyvenin kendi avantajı var bir defa her şeyden evvel. İstanbul'da ya da o büyük kentlerde yaşayan beyaz yakalıların moda mesleği tarım. Herkes bir 2 dönüm yer yapayım, 5 dönüm yer yapayım, çiftçi çizmelerimi giyeyim, buradan bir kazanç elde edeyim. Hem yarı emeklilik yapayım. Tarım böyle bir iş değil. Tarım çok ciddi bir iş. Bu şekilde yapılabilecek bir iş değil. İlk önce onu söyleyebilirim. İlk bana gelip bu konuda fikir almak isteyenlere ilk söylediğim şey bu üretim yerinin başında kim duracak? Benim bir tanıdığım var diyenlere sakın yapma. Sen bizzat başındaysan, yani bu bir çiftçilik faaliyeti. Her sabah orada işçilerle beraber uyanmak zorundasınız. Ve işçiler gittikten sonra orayı terk etmek zorundasınız. Eğer bunun dışında bir beklentiniz ya da rüyanız varsa sakın bu işe girmeyin diyorum. İkincisi, yapacağınız yerin özellikleri çok belirleyici. Evet, birçok yerde olabilen bir meyve türü bu. Soğuklama ihtiyacına göre Antalya'da da olabiliyor, Antalya'nın dağında da olabiliyor. Karadeniz'de de olabiliyor, Urla'da da olabiliyor. Doğru çeşidi seçerseniz, güneyli çeşidi kuzeyde yapmaz, kuzeyli çeşidi güneyde yapmazsanız netice almanız muhtemel. Biz ne yapıyoruz? Biz yaklaşık 2 kilometre uzakta dereden
suyu tesisimize getiriyoruz. Bu tesisi ters ozmozdan geçiriyoruz. Suyu neredeyse arı su haline getiriyoruz. Bütün mikroplardan ultraviyole ile geçirip arındırıyoruz. Böylece ne tür bir avantaj elde ediyoruz? Biz boş bir suya istediğimiz kadar gübre takviyesi yapabiliyoruz. Eğer bu tuzlu, pH'i uygun olmayan bir su olsaydı, biz bu yaptığımız tarım faaliyetinde başarılı olmamızın imkanı yoktu. Dolayısıyla bu iş çok teknik bir iş ve bilgiye dayalı bir iş. Şu anda bir takım bilgi eksikliğimiz var ülke olarak. Ama yetişmiş elemanımız da var. Bu işi çok iyi bilen insanlar da var aramızda. Ben kişisel olarak yaptığım işi iyi yapmak isteyen ve bunun için bütün gayreti sarf eden biriyim. Ama bu çiftlik şu anda emekleme safhasında. Daha bu çiftlikteki hayallerimiz bitmedi. Şu anda bir yandan yatırım yapıyoruz, bir yandan etrafı derliyoruz, toparlıyoruz ve asıl 2024 yılından sonra burası hayal ettiğim çiftlik haline gelecek. Şu haliyle bile birçok kişiyi etkileyen bu çiftlik ileride Türkiye'nin yüz akı olacak. Ve ben bu yolda ilk buraya geldiğimde 2019 yılında ilk seraları kurduğumda dağ başına bu adam sera kuruyor. Bir sene sonra da buradan mutlaka kaçar diye işçi bulamıyordum. İkinci sene geçti, seralar biraz daha büyüdü. Üçüncü sene yeni ürünler eklendi. Ben bu tesisi her kurduğumda ya bu burada artık kalıcı diyorlar. Ben İstanbul'da yaşıyordum, işim de İstanbul'daydı. Yalova İstanbul arasında gidip gelmemek için evimi de buraya taşıdım. Yaklaşık 4 yıldır 10 gece kalmamışımdır İstanbul'da. Bizim yaptığımız faaliyet böyle bir faaliyet. Bu işe kendinizi adarsanız, bu işte sabırlı olursunuz. Bana bu iş kişisel olarak en çok ne kazandırdı? Sabrı. Ben çok sabırsız bir insanım. Bugün ektiğim çilek fidesinin yarın meyvesini yemek isteyen bir kişiydim. Sabrı öğrendim. Ve doğayla mücadele etmemenin ne kadar değerli bir şey olduğunu. Kendi ufak bahçemde yetiştirdiğim ürünlerle bütün evin ihtiyaçlarını karşılamayı öğrendim. Yüksek montanlı işlerden daha küçük bir işletmenin nasıl daha küçük rakamlarla kâr edebileceğini gördüm. Ve bunun bir ürün yetiştirmenin hakikaten hazzına, biz şu anda 2500 ton olan üretimimiz 150 bin tona kadar çıkacak. Yani binlerce kat büyüyecek bir sektörden bahsediyorum. Bu herkese rağmen büyüyecek.